Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomuzda PhoneWeb nasıl kullanılır ve PWA Processing Web Apps nasıl aktif edilir bunu göreceğiz uygulamalı bir şekilde. Şimdi Navigation'a gidelim ve burada kendimize bir Navigation profil oluşturalım. Burada gördüğünüz gibi birçok seçenek var. Neden Navigation profil ekstradan oluşturuyoruz? Yani bildiğiniz gibi webde ve telefonda aynı şeyleri kullanmak biraz zor. Yani menüler, webdeki menüler daha geniş çaplı olurken telefondakiler biraz daha kısıtlı oluyor. Bunun için telefon için ayrı bir şey oluşturmamız gerekiyor. Yani menü oluşturmamız gerekiyor navigation. Biz buradan neyi seçeceğiz? Burada gördüğünüz gibi FOB and offline gibi birçok seçenek var. Ama biz burada phone web'i seçeceğiz. Bunun üzerinden örneklendirme yapacağız. Evet. Şimdi phone web'i seçelim. Evet, ben şu anda yanlışlıkla şeyi seçtim. Evet, phone web'i seçelim ve buradan phone web'le devam edelim. Evet, OK'ye basıyorum ve devam ediyorum. Burada hemen bir phone web sekmesi açıldı ve ben buraya geçiş yapıyorum. Evet, buradan yine application adını değiştirebilirim. Buna bir isim vereceğim. Şu anda Mendix. Yine Mendix'te değil de PVA olarak kalabilir. Buradan da şimdi ne de hata alıyoruz. Sebep homepage atamadık. Gördüğünüz gibi ama bu homepage'i atayamam. Çünkü bu web için bana phone web lazım. Bu responsive web. O yüzden buradan yeni sayfa oluşturup buradan phone web'i seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi yine seçenekler burada var. Karşıma çıkıyor ama ben buradan default'tan devam edeceğim. Hemen buna burada bir isim vereyim. Buna yine home ile ilgili, yani home page olduğunu gösteren bir şey. Evet, gördüğünüz gibi şu anda telefon uygun bir sayfa o karşımıza çıktı. Şimdi bunlara ne yapacağım? Kendi menülerimi oluşturacağım ve ona göre devam edeceğiz. Şimdi burada bir hata daha var. Evet, niye? Çünkü buradaki oluşturduğumuz home page'i atamamız gerekiyor. Evet, şimdi bunu seçebiliriz. Evet, hata gördüğünüz gibi gitti. Buradan da menüye home page'imizi ekleyelim. Evet, icon'umuzu da ekledik. Evet, şimdi yok, aslında run yapmadan önce, evet, şimdi run yapmayayım. Bir sayfa daha oluşturayım. Örnekleme olsun diye. Burada bir sayfa daha oluşturayım. Burada da evet bir details page sayfası olsun. Evet, burada bir hata var. Hemen bunun için bir hatayı kaldırmak için şöyle bir şey ekleyelim kısaca. Yani resimde gözüksün istiyorum, yani örneklemede de. Elbette ki bu projelerinizde parametrelerle çalışacaktır ama ben onun yerine bir şimdi DC ile hemen hatayı kaldırmak için ufak bir şey yapayım. Aslında bu kısımların çok önemi yok konumuzla. O yüzden buraları hızlı geçmek istiyorum. Evet, buradan bir de menü ekleyelim. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi ben bunu çalıştıracağım ama bizim menüler gözükmeyecek. Onu belirteyim. Çünkü biz template aldık ama şey atamalarını yapmadık. O kendi varsayılan şeylerini kullanıyor. Mendix'in bir hazır template olduğu için varsayılan değerlerini kullanacak.
Bunun için ayrıca bir layout oluşturacağız. Şimdi bir VWeb diyelim. Evet, şu anda nedir? Normal açtığımız için web görüntüsü geldi. Şimdi bir de şuradan e, görüntüyü değiştirelim. Phone web diyelim. Evet. Telefon görüntümüzde bu şekilde olacak. Tabii bu bir template olduğu için kendi yaptıklarımızı hemen bir düzenleyelim. Evet, hemen bir tane kendimize bir layout oluşturalım. Bu layout'tan neyi seçeceğiz? Elbette ki fonu seçeceğiz ve de buradan OK diyeceğiz. Evet, buraya ne yapalım? Alta hemen bir navigation eklememiz gerekiyor. Buradan alt kısmı aktif edelim. Buna gerek yok çünkü bunu ben ekleyeceğim zaten. Buradan navigation diyelim. Şimdi buradan çeşitli navigation'lar seçebilirsiniz. Bu küçük, yani buradan bunu tıklayıp ondan sonra şuradan navigation'ınızı değiştirebiliyorsunuz. OK dedik. Evet, gördüğünüz gibi şu anda kendi navigation'ımız geldi. Bunu bunu yaptıktan sonra sayfalara geçip, evet, buradan hemen layout'ları değiştirelim. Buradan isterseniz atlaslar seçebilirsiniz ama ben bu layout'u, oluşturduğum layout'u seçeceğim. Çünkü hani custom'ı da göstermek için böyle bir şey yaptım. Şimdi buradaki menü çok küçük oldu. Ben büyük istiyorum ve bunu ekleyeceğim. Ve buradan tekrar kendi menümü böyle seçeceğim. OK diyeceğim. Bunu da kaldıralım. Evet, şimdi hemen bir run yapalım ve bakalım. Evet. Ama evet, gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Evet, home bu şekilde. Evet, kendi menülerimizde çalışıyor. Şimdi elbette bunu bir de mobile'da PWA olarak nasıl kaydederiz ona yakından bakacağız. Evet, Mendix buraya gelip buradan Publish as Progressive Web App'i işaretleyelim. Bunları aktif etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bir test edelim. Tekrar bir VWeb yapalım. Şöyle tam sayfa yapalım. Ee, evet, PWA olduğunda burada zaten üst kısımda şöyle bir yükleme işareti genelde görürsünüz. Bunu bir uygulama yükler gibi bilgisayarınıza yüklüyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde tam ekran bir görüntüyle çalışıyor. Yani bunu program ekle kaldırdığında tekrar kaldırabiliyorsunuz. Ee, ve işte gördüğünüz gibi masa üstünde bu şekilde bir kısa yol oluşturuyor. Evet, burada web page'ime gelip buradan şu URL'i kopyalıyorum. En sonra mobile'ımı açıp hemen tarayıcıya gidiyorum mobile'ımda. Bunu buraya yapıştırıyorum. Ama elbette ki localhost değil. Kendi IP adresim olacak. 192 kendimliğini yazıyorum ben şu anda. Veya da production URL'inizi yazarsınız on production için. Evet, giriş yaptım. Normalde burada da muhtemelen ben şu anda Virtual kullandığım için de Nox kullandığım için böyle. Normalde burada da yani yükleme şeyi çıkar. Eğer ki yoksa, çıkmadıysa Ee, yukarıdaki, evet, normalde burada bu şey çıkması lazım, evet, uygulamayı yükleyin gibi bir uyarı çıkması gerekiyor genelde. Yok, çıkmıyorsa da aşağıdan şuradan add home screen deyip e, buraya bir isim verebilirsiniz. Evet, evet. Burada da kısa olarak buraya eklemiş olacak ve tıkladığınızda bunu bu şekilde açılacak. Evet. Gayet de kullanışlı. Şimdi buraya gelip burada hemen bir iki bilgilendirme yapayım. Buradan farklı bunu offline olarak da kullanabiliyorsunuz. Bir native gibi çalışıyor. Bu da çok daha güzel. Yani internet olmadan da çalışan versiyonunu yapabiliyorsunuz offline'ı. Orada tıkladığınızda, evet, gördüğünüz gibi tıkladığımızda yeni bir profil oluşturuyor ve aynı mantıkta bunu da
optimize edebilirsin. Burada ekstradan synchronization var native'de olduğu gibi. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.